Merhaba arkadaşlar. Konumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadele döneminin sonuna gelindiğinde tanıdığı Latife Uşakizade ile olan tanışma süreci, evliliklerinde yaşananlar ve boşanmaya kadar giden sebepler, sorunlar ve detaylar. Anlatmaya başlıyorum. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a ayak basmasıyla başlayan milli mücadele 9 Eylül 1922 yılında İzmir'in kurtulmasıyla son bulmuştur. İzmir'in düşmandan kurtarılması sevinci yaşanırken bu güzel şehir ona nihayet evliliği düşündürecek kadınla karşılaşma fırsatı da vermiştir. Gazi Mustafa Kemal'in tanışacağı 24 yaşındaki bu genç kız 2,5 yıla yakın bir süre onun hayatının içine girecektir. İzmir'in ekonomisi en güçlü ailesi olan Uşakizadelerden Muammer Bey'in kızı Latife Hanım'dır. Latife Hanım'ın ailesinin kaynaklarında geçen ilk ismi Büyük Dede Hacı Ali Bey'dir. Uşak kökenli olan aile Uşaki soyadını da buradan almıştır. Aile Hacı Ali Bey zamanında İzmir ve çevresinin en önde gelen halı ticaretçileri konumuna gelmiş. Uşakizade ailesinin halı ticaretinin ünü ülke dışına kadar çıkmış. Hatta 1869 yılında Paris'te düzenlenen sergide ailenin halısı altın madalya bile kazanmıştır. 17 Haziran 1899 yılında doğmuştur Latife Hanım. Bulunduğu evin ortamına bakılacak olursa evde dadılar, mürebbiyeler, aşçılar ve hizmetçiler bulunuyor. Böylesine rahat bir ortamda yaşayan Latife için eğitim imkanları da oldukça iyi sunulmuş. Baba Muammer Bey kızı Latife için ilk mürebbiyeyi İngiltere'den getirtmiş. İngilizce derslerine başlayan Latife daha sonra üzerine Almanca, Fransızca ve Latince dillerini de eklemiş. Kısa sürede pek çok dil öğrenmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Osmanlı ülkesinde işgaller başlamış. Bu işgaller doğrultusunda İzmir Yunanlılar tarafından 15 Mayıs 1919 tarihinde işgale uğramıştır. İzmir'in eski belediye başkanı ve şehrin ileri gelenlerinden olan Muammer Bey, işgal güçleriyle ortaklık yapmadığından dolayı zor durumda kalmış, bu durumu aşmak için yurt dışına kaçmayı düşünmüştür. 1919 yılının sonbaharında İzmir'den ayrılan Uşakizade ailesi Avrupa'nın değişik yerlerine yerleşmişlerdir. Bir süre sonra üniversite çağına gelen Latife için uygun yer olarak Paris görülmüş. Burada Sorbonne Üniversitesi hukuk bölümüne kayıt olmuş. Tek başına yaşayan Latife Paris'in tüm güzelliklerini değerlendirmiş. Tiyatro, opera, sinema gibi etkinliklerle vaktini geçirmiştir. Latife yurt dışında olduğu sürede Anadolu'da Mustafa Kemal ile silah arkadaşları tarafından başlatılan milli mücadele hakkında sürekli haberleri takip etmiş, milli mücadeleyi kalben desteklemiş, milli mücadelenin başarıya yaklaştığı 1922 yılının ortalarına doğru İzmir'de babaannesi Makbule Hanım'ın rahatsızlanması ve mücadeleyi de yakından takip etmek adına yurda dönmeyi düşünmüştür. Mustafa Kemal Paşa İzmir'e geldiği gün önce Karşıyaka'da konaklamaya karar verilmiş. Ancak burada denizin kötü kokusundan dolayı sadece bir gün konaklanılmıştır. Ancak bu sırada Latife Hanım'ın babası Muammer Bey İzmir'de değildi. Uygun görülen köşkte Muammer Bey'in annesi ve kızının kaldığı anlaşılınca köşkten bir davet mektubu istenmesine karar verilmiştir. Haberi alan Latife Hanım büyük bir sevinç ile davet mektubunu yazdı ve görevlisiyle kendilerine yollamıştır. Latife Hanım köşke konuklarını yerleştirdikten sonra babaannesiyle birlikte Karşıyaka'daki köşke taşınmıştır. Birkaç gün Beyaz Köşk'teki işleri uzaktan idare etmeyi deneyen Latife Hanım bunun düzenli yürümediğini görünce tekrar Beyaz Köşk'e geri dönmüş ve bahçedeki müştemilata yerleşmiştir. Latife Hanım Mustafa Kemal Paşa'yı memnun etmek adına elinden gelen gayreti sürekli yanında bulunmaya çalışarak göstermiştir. Paşa'nın yediği yemekleri yaptırıyor, sofrayı da bizzat kendisi hazırlıyordu.
Latife Hanım sabahki yabancı gazetelerini aldırıyor. Önemli gördüğü yerlerin tercümesine sabah uyanan Mustafa Kemal Paşa'ya kahvesi eşliğinde yapıyordu. O günlerde köşkte bulunan Mustafa Kemal'in yakın arkadaşları Salih Bozok, İsmet İnönü, Rauf Orbay gibi isimler Latife Hanım'ın meziyetlerini takdir ettikleri gibi onu Mustafa Kemal'e eş olarak da yakıştırıyorlardı. Mustafa Kemal Paşa Beyaz Köşk'te 20 gün boyunca Latife Hanımların köşkünde kalmıştır. Latife Hanım bu dönemde Paşa'ya karşı derin bir aşk duymuş ve Paşa da kendisine karşı ilgisiz olmadığını hissettirmiştir. Mustafa Kemal Paşa annesi vefat ettiği zaman yurt gezisinde bulunduğundan İzmir'e 27 Ocak günü gelmiş ve ilk iş olarak annesinin mezarını ziyaret etmiştir. Bu ziyaret sırasında Latife Hanım'ın babası Muammer Bey ile tanışan Mustafa Kemal Paşa İzmir'e geldiği günün akşamı Beyaz Köşk'e gidiyor. Mustafa Kemal Latife Hanım'ın annesinin gösterdiği ilgiye çok teşekkür etmiş, evlenme arzusunu Latife Hanım'a da bildirmiştir. Mustafa Kemal'in planı sadece yakın arkadaşlarının içinde bulunduğu sade bir nikah töreniyle evlenmektir. 29 Ocak 1923 günü Beyaz Köşk'te bir çay daveti sadeliğinde olan nikah töreniyle evlenmişlerdir. Latife Hanım Ankara'ya geldiğinde ise Çankaya'daki evi gördüğünde büyük bir hayal kırıklığına uğramıştır. Ona göre burası sıradan bir bağ evidir. Orayı kendi zevkine uygun olarak pek çok değişiklikler uygulayarak değiştirmiştir. İzmir'den taşıttığı eşyalarla Çankaya'yı kendi zevkine göre yeniden döşemiş. Yatak odası takımı mesela neredeyse sanatsal eser niteliğindeymiş. Misafir salonundaki koltukları kaldırtmış, Fransa'dan getirdiği mavi koltukları yerine yerleştirmiştir. Yurt gezilerinde eşine eşlik ediyor, bağnazlığa karşı Anadolu kadınını yüreklendiriyor. Yabancı diplomatlara ayrılan locadan Türkiye Büyük Millet Meclisi oturumlarını izliyor. Bazı keyifli akşamlar Mustafa Kemal'in sevdiği şarkıları piyanosuyla çalıyordu ve eşine Kemal diye hitap ediyordu. Cumhuriyet'in ilanının ardından siyasi alanda yaşanan gerginliklerin sonucu Mustafa Kemal Paşa Kasım'ın ikinci haftasında üst üste 2 kez kalp krizi geçirmiştir. Vücudu yorgun düşmüştür. Bu dönemde ailesinin yanında bulunan Latife Hanım haberi alır almaz Ankara'ya dönmüş ve eşi Mustafa Kemal'e odaklanmaya başlamıştır. Bu dönemde Latife Hanım eşi Mustafa Kemal'in içtiği sigara, kahve ve içkilere müdahalede bulunarak kısıtlamalarda bulunmuştur. Bu sınırlamaların dışında ayrıca köşke gelenlerin ziyaretlerini de kısıtlayan Latife Hanım, eşinin değişmesi için, yaşam tarzının değişmesi için elinden geleni yapıyordu. Mustafa Kemal Paşa bu hastalık döneminde içki içmiyor, sabahları erken uyanıyor, eşi Latife Hanım'la uzun yürüyüşlere çıkıyordu. Sağlığının iyi gitmesinin ardından İzmir'e giden çift burada tam 52 gün kalmış. Mustafa Kemal tekrar eski dinç haline kavuşunca Çankaya'ya dönmüşlerdir. Çankaya'ya döndükten sonra köşke gelen ziyaretçileri bir düzene koymaya çalışan Latife Hanım, bu sırada Münih'te sanatoryumda tedavi gören Fikriye Hanım, Mustafa Kemal Paşa'nın evliliğini öğrenince tedaviyi yarıda bırakarak İstanbul'a döner. Çankaya Köşkü'ne gider. Latife Hanım ve Mustafa Kemal Paşa karşılarında Fikriye'yi görünce şok olmuş ve şaşırmış olarak karşılarlar. Ancak Latife Hanım bir ev sahibi tavrıyla hemen Fikriye'yi içeriye alıyor. Akşam yemeği yenilirken Mustafa Kemal Paşa Fikriye'ye kalmak için İstanbul'da bir ev tuttuğunu, zor durumda kalmayacağını belirtir. Ancak Fikriye Hanım ertesi günde köşkte kalınca Latife Hanım yaverlere yüksek sesle "Bu hanım ne zaman gidecek acaba?" diye sormuş. Fikriye de bunu duymuş. Yaşanan bu olayın üzerine Fikriye Hanım bir yere götürülmüş. Bir süre sonra tekrar köşke gelen Fikriye Hanım ısrarla Mustafa Kemal Paşa'yı görmek istediğini belirtmiş. Ancak yaverler Fikriye Hanım'ın bu isteklerini reddetmiş ve köşkten dışarı çıkarmışlardır.
Köşkten faytonla dönüşü sırasında çok sayıda silah sesi duyulmuş, Fikriye Hanım hastaneye kaldırılmıştır. Mustafa Kemal'in emri üzerine özel ilgi gösterilen Fikriye Hanım, yapılan tüm müdahalelere rağmen 1924 yılının 30 Mayıs'ında vefat etmiştir. Fikriye Hanım'ın gelişi ve yaşadığı ölüm evli çift arasında büyük bir krize dönüşmüştür. Fikriye Hanım'ın ölümünün ardından Mustafa Kemal ve eşi Latife Hanım'a Mustafa Kemal eşi Latife Hanım'a yanlışlıkla Fikriye diye hitap etmesi bu krizi daha da büyütmüştür. Fikriye diye hitap etmiş. Buna çok alınan Latife Hanım ise hasta olduğunu söyleyerek ailesini Ankara'ya çağırmıştır. Latife Hanım'ın ailesinin geleceğini yaveri aracılığıyla öğrenen Mustafa Kemal, ailenin istasyonda karşılanmasını emretmiştir. Latife Hanım köşke gelen annesi Adviye Hanım ve babası Muammer Bey'e boşanmak istediğini söyleyince aile çok şaşırmış. Bu sırada Mustafa Kemal'e de nedenini sormuşlar. Latife Hanım kendi nedenlerini anlatınca annesi Adviye Hanım kızının nedenlerini haksız bulmuş. Mustafa Kemal de artık daha çok eşine vakit ayıracağını söyleyince mesele kendi aralarında aile içinde halledilmiştir. Başka bir kriz ise Sarıkamış'ta bir akşam yemeğinde yaşanmış. Sofrada Latife Hanım'ın yanında ordu komutanı Ali Said Paşa'nın eşi Naciye Hanım'ın bulunduğu sırada Latife Hanım yüksek bir sesle "Kemal, ayaklarına dikkat et, bana kadar uzanıyor" deyince Mustafa Kemal Paşa Latife Hanım ile birlikte sofradan kalkarak odalarına çekilmişlerdir. Burada şiddetli bir tartışma yaşanmış. Ertesi gün evden ayrılırken Mustafa Kemal Paşa arabada yanına Naciye Hanım'ı almış. Yalnız kalan Latife Hanım ise Genel Sekreter Tevfik Bey'in arabasına binmek zorunda kalmıştır. Mustafa Kemal Paşa ertesi sabah çok erken saatlerde Salih Bozok'u yanına çağırmış, Latife Hanım'ın geziden uzaklaştırılıp Ankara'ya gönderilmesini emretmiştir. Latife Hanım ile Mustafa Kemal'in boşanmasına neden olan son tartışmaları Ağustos 1925 tarihinde olmuştur. Köşke geç saatlerde gelen Mustafa Kemal Paşa, kapıdaki nöbetçi erler ile sohbet ederken Latife Hanım balkondan yüksek sesle "Kemal, masa arkadaşların henüz bitmiyormuş gibi şimdi de nöbetçilerle mi ahbaplık ediyorsun? Yeter artık, hemen gel buraya" demiştir. Bu sözler üzerine çok sinirlenen Mustafa Kemal hemen Salih Bozok ve Kılıç Ali'nin köşke gelmelerini emretmiştir. Mustafa Kemal'in aldığı boşanma kararı üzerine köşkten ayrılarak ertesi gün özel trenle Sivas'a doğru yola çıktığı biliniyor. 1960'lı yıllarda Harbiye'de Safir Apartmanı'na taşınmıştır. Latife Hanım'ın burada olmasının özel bir nedeni olmuştur. Bu özel neden apartmanın tam karşısında Harbiye Ordu Evi'nin bulunması ve Ordu Evi'nin bahçesinde Mustafa Kemal'e en çok benzeyen heykelin varlığıdır. Latife Hanım eşinden ayrılığın ardından uzun süre geçmemesine rağmen hala ona büyük bir sevgiyle bağlı kalmış, hatırasını hep saklamıştır. Sonuç olarak İzmir'in Beyaz Köşkü'nden Çankaya Köşkü'ne uzanan bir hayattır Latife Hanım'ın hikayesi. Milli mücadelenin başarıya kavuşmasıyla başlayan tanışma çifti birkaç ay sonra nikah masasına taşımış. Latife Hanım bir anda Türkiye Cumhuriyeti'nin ebedi şefi olan Mustafa Kemal'in eşi olmuştur. Latife Hanım dönemin beklentilerinin aksine Mustafa Kemal gibi bir insanın yanında baskın karakter olarak gözükmüş, onun bu asi tavrı ilişkinin yürümemesine en büyük nedeni olmuştur. Latife Hanım dönemin geleneklerinin aksine ön planda olmuş, politika ile ilgilenmiş, bir nevi kocasının yaveri olmuştur. Ancak Mustafa Kemal'in baskı altında alma isteğinin sonucunu boşanma olarak ödemiş, bir anda hayatı alt üst olmuştur. Mustafa Kemal'den ayrıldıktan sonra kendini kağıtlara adayan Latife Hanım hayatının önemli bir kısmını yazıya geçirmiş. Bu evraklar kendisi vefat ettikten sonra Türk Tarih Kurumu'na emanet edilmiştir. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.